Herkese merhaba. Sağlıklı, mutlu, bol kazançlı, gönlünüzce geçen güzel bir yıl dilerim. Şimdi yılın ilk haftasında, ilk işlem gününde altın gümüşle analizlerimize başlayalım. Öncelikle gümüşle başlayacağım. Gümüşte en son ne demiştik? Bakın şu yatay bandımız vardı. Bu yatay bandın kırılımı ile birlikte minimum yüksekliği kadar bir yükseliş gelmesini beklerdik. Fakat burada hemen yukarıda bakın şu düşüşün %61.8'inin de geçtiği maksimum tepki bölgesi vardı. 24.66, 24.54 bölgesi. Ne yazık ki bu bölgenin direnç olarak çalıştığını ve şu yatay bandın hedefine dahi ulaşamadığını gördük. Sonrasında gelen şu satışlarda da gene öncesinde bakın burada bir kama hareketinin olduğunu, bu kamada beklentimizin minimum şu kamanın başladığı dip bölgesine kadar ulaşması olacağını söylemiştik. O düşüşü de yaşadık. Fakat bu bölgeden gelen alımların bir önceki tepeye ulaşamaması ve tekrar aşağıda şu dibin de kırılması ile birlikte artık burada satıcıların güçlendiğini ve piyasanın satışa dönmüş olabileceğini düşüneceğimiz bir süreç yaşandı. Şu an içinde bakın bu düşüş sürecinde destek olan bölge direnç olarak çalışmış durumda ve tekrar satışa dönüyoruz. Dolayısıyla artık burada düşen tepeler, düşen dipler şeklinde bir satış süreci yaşanabilir. Burada yukarıda 24.66 geçilmediği sürece tekrar piyasanın 22.60-22.50 bölgesine doğru satışlarının derinleşmesini bekleriz. Bu da aslında oldukça tatsız bir görünüm söz konusu. Şu düşüşün tepkisini verdik ve tekrar satışa dönüyoruz diyeceğimiz bir süreç yaşanıyor. Yukarıda 24.66 kırılmadığı sürece gümüşte satışların derinleşmesini beklerim. Buradan ons altına geçecek olursak ons altında da bakın şu son düşüşün %61.8 seviyesinin üstüne atmış olsak da burada kalıcı olamadığımızı görüyoruz ve tekrar bir satış sürecine giriliyor. Burada da yukarıda 2078, 2080 diyelim 2080 üstüne yerleşmediğimiz sürece bir fake kırılım sonrasında tekrar piyasanın satışa döndüğü bir süreci takip edeceğiz. Bugün için aşağıda ise 2058 önemli bir destek bölgesi. Bakın şu düşüş bu bölgeden destek bulup tepki aldı. Eğer tekrar 2058 altına inecek olursa burada da düşen tepeler, düşen dipler şeklinde bir satış sürecine girildiğini, satıcıların güçlendiğini söyleyeceğimiz bir süreç yaşanır. Aşağıda 2058 önemli destek seviyemiz, yukarıda ise 2080 önemli bir direnç bölgemiz olarak karşımıza çıkıyor. Buradan son olarak altın gümüş rasyosuna geçecek olursak, burada da hatırlarsanız şu yatay bandı takip ediyorduk. Bunun destek bölgesi kırıldı. Fakat altında kalıcı olamayıp tekrar yükselişe döndüğümüz bir süreç yaşandı. Bu da altın ve gümüşte o %61.8 seviyesinin üstünde kalıcı olunamayan bir süreci bize göstermiş oldu. Yukarıda 85-39, 85-40'ların geçilmesiyle birlikte aslında altın ve gümüşte görüntünün oldukça bozulduğu bir süreci takip ediyoruz. Şu an için evet altın gümüşe nazaran daha güçlü duruyor ancak gümüşün katılmadığı yükselişler altında da kalıcı olmayacaktır. Burada altın gümüş rasyosundan baktığımız zaman 85-95 bugün için önemli olacak. Bu bölge destek olarak çalıştığı takdirde yukarıda 88'lerin de üstüne attığımız bir süreç takip ederiz. O nedenle altın ve gümüşte temkinli olmamız gereken bir sürece girdiğimizi düşünüyorum. Evet altın ve gümüşten bugünlük bu kadar diyelim. Tekrar görüşmek üzere, hoşça kalın.